Evet değerli arkadaşlarım, bir Top 11 videomuza da hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar, kadro ekranından da anlayacağınız üzere sezonun son gününde bu videomuzu çektik. Tabii kanala girmesi, yayına geçmesi sezonun başı olacak inşallah. Dolayısıyla ben yeni sezonda da herkese başarılar diliyorum. İnşallah herkes, bütün kardeşlerim hedeflerine ulaşır diyorum değerli arkadaşlar. Arkadaşlar, çok güzel geri dönüşler var. Artık bunu devamlı söylemeye de gerek yok ama şunu anlıyorum ki bizim kanalımız hep bir bilgi kanalı olarak insanların kafasında yerleşmiş durumda. Ne mutlu bana. Artık beni tanıyorsunuz. Yani samimiyetime de inşallah güveniyorsunuzdur. Dolayısıyla ben hep böyle denemelerimle, yanılmalarımla, kendi tecrübelerimle konularımı seçmeye çalışıyorum. Yani yapmadığım bir şeyin konusunu yapmamaya çalışıyorum. Dolayısıyla hep böyle konuları seçerken de hassasiyetle, deneme ve yanılmayla seçmeye çalışıyorum. Tabii ki bir şeyin bir tane doğrusu yok. Arkadaşlar yorumlara yazıyorlar. Abi şu da var, bu da var. Tabii ki var. Hani onlara da tabii ki saygı duyuyorum. Ne mutlu bana katkı veriyorlar. Ama ben tabii ki kendi naçizane tecrübelerimle, bilgimle, birikimimle, oyunun bana kattığı şeylerle size bazı şeyler anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar, şimdi ne dedik hep? Gençlik Akademisi'ne çok önem verin. Akademiye önem verin. Şimdi arkadaşlar bakın. Gençlik Akademisi'nden bu sene yine oyuncular çıkartıyorum. Biraz daha fazla çıkartıyorum. Materyallerinizi, biriktirdiğiniz tokenları diyorum. Biriktirdiğiniz tokenları, her şeyi harcayın gençlere. Gençlere güvenin. Bir kere bu bir. Bu sene biliyorsunuz penaltı çarpışması vardı. Ben biraz daha vakit ayırdım. Her sezon ayıramıyordum. Yani olduğu zamanlarda ayıramıyordum. Bu sezon ayırdım. Bu görmüş olduğunuz futbolcuyu da oradan kazandık. İnşallah gelecek sezonda da takıma monte edeceğiz. Şimdi arkadaşlar hemen kadro ekranına geri dönüyoruz. Çayımızı, kahvemizi alalım. Güzel bir sohbete başlayalım değerli kardeşler. Şimdi arkadaşlar, bugünkü konum şu. Görüşme son hafta. Gözlemci ya da açık arttırma. Transfer nereden yapıyorsanız yapın. Bakın şunu da özellikle belirtiyorum. Parantez. Altyapıdan yüksek yıldızlı oyuncu çıkarmadıysanız. Bunu da söyleyeyim. Mevkisine göre hangi yaş aralığındaki futbolcuları tercih etmeliyiz? Bugünkü konumuz bu arkadaşlar. Hemen geçiyorum. Vakit kaybetmeyin. Kaleci mevkii. Arkadaşlar biliyorsunuz kaleciler gerçekten verdiğiniz emeğe, harcadığınız materyale ve verdiğiniz antrenmana en zor geri dönüşü sağlayan mevki. Bu böyle. Şimdi değerli kardeşlerim, altyapıdan yine çok yüksek yıldızlı bir kaleci çıkarmadıysanız, ben transfer yapacaksam eğer, ben kendim için konuşuyorum. Arkadaşlar 21 ile 24 yaş arasındaki kaleciyi tercih ediyorum. Yani 18, 19, 20 değil. 21, 22, 23, maksimum 24. Yani 25 olmaz. 25 biraz daha yaşlı olabilir. Ama 24 yaşına kadar futbolcu transfer etmeye çalışıyorum. Kaleci transfer etmeye çalışıyorum. Bakın özel yetenek demiyorum. Özel yetenek, beceri falan bunlar bugünkü konumuzun konusu değil. Tamamen yaş aralığı arkadaşlar. Çünkü kaleciler özellikle yüksek yıldızlı değilse transfer ettiğiniz kaleciler takımınızın durumuna göre yüksek yıldızlı değilse saç baş yolduracak goller yiyebiliyorlar. Size olmadık maçlarda olmadık maçı kaybettirebiliyorlar. Dolayısıyla real futbolda, gerçek futbolda olduğu gibi kalecilerin biraz daha yaşı ileri olanlarını tercih edebilirsiniz. Gelelim savunmaya arkadaşlar. Üçlü dörtlü nasıl oynuyorsanız oynayın değerli kardeşlerim. Arkadaşlar bekler için şöyle söyleyeyim. Bekler için 21 ile 23 yaş arasında, yani 20-23 yaş arasında diyeyim. 20-23 yaş arasındaki oyuncuları tercih ederim. Çünkü bekler daha çok ileri gidip geldikleri için stopperlere göre daha hareketliler.
Stopper bölgesindeyse genelde 21 ile 22, 24'e kadar, hatta 25'e kadar da maksimum çıkabilirim transfer yapacaksam. 25 yaşına kadar futbolcu alabilirim arkadaşlar. Mesela milliyet olarak İngiliz seçebilirim, sağlam defans olaraktan. Atıyorum İtalyan seçebilirim. Yani milliyet, hani bunu bulursunuz bulamazsınız ayrı konu. Ama sonuçta stopperler için 24, hatta 24-25 maksimum diyeyim. Hani o pek baz almayın ama 24 yaşına kadar, 21'den itibaren 24 yaşına kadar stopper mevkii için oyuncu almanız iyi olur. Çünkü genç oyunculardansa oyun nedir? Hep diyorduk, savunmada başlar arkadaşlar. Maçı savunmada kazanırsınız. Yani savunmanız ne kadar daha şey olursa oyuncularınız daha yani bu bir oyun diyeceksiniz abi, ama evet oyun, ama gerçek futbolun realitesini uyguluyorlar arkadaşlar. Algoritma bu şekilde çalışıyor. Yani gerçek futbolda neyse, nedir gerçek futbolda? Yaşı biraz daha tecrübeli stopper. Tecrübeli bek. Pardon, özür dilerim. Tecrübeli bek diye tabir ettiğimiz. Yaş biraz daha ileri olabilir. Şimdi gelelim arkadaşlar DMC mevkiine. DMC kullanıyorsanız eğer dizilişinizde, DMC için ben özellikle 20 ile 23 yaş arası, 24 yaş arasındaki DMC'ler için, hatta 19 da olabilir. Yani onun için aslında belli bir yaş aralığım yok transfer yaparken. Aradığım bir yaş aralığı yok. Ama 24'e kadar DMC'li transfer edebilirim. Arkadaşlar orta sahaya geliyoruz. Şimdi 2 MC ile oynuyorsanız eğer, biri biraz daha genç, biri biraz daha 3 yaş daha yaşlı olabilir değerli arkadaşlarım. Ama şimdi en önemli yere geldik. Arkadaşlar, şimdi ML veya AML, MR veya AMR, arkadaşlar bu mevkiler için mümkün olan en genç oyuncuları seçin. Benim baremim 22'yi geçmemek arkadaşlar. 23 plase ama 22 son rakamı. Milliyet olarak da genelde Afrikalı oyuncuları ben daha tercih ediyorum, bulabilirsem eğer. Çünkü aynı real futbolda olduğu mantık uygulanıyor. Biraz daha atletik oluyorlar. Verdiğiniz antrenmanlara karşı daha şey olabiliyorlar falan filan. Ama kanat için özellikle, çünkü hücumunuzun en çok desteklendiği, topun rakibe gittiği, santrforlarınızla buluştuğu mevkiler olduğu için, dolayısıyla burada çok genç oyuncuları tercih edin arkadaşlar. Hem verdiğiniz antrenmana geri dönüşümünüzü daha fazla sağlarsınız. Dolayısıyla herkesin malumudur bu, biliyorsunuz. Yani genç oyuncular size daha fazla geri dönüşüm sağlar. Vermiş olduğunuza etkiye tepki, yani sizin etkinize tepkileri daha fazla olur. Dolayısıyla aynı şeyleri ben santrforlar için de kullanabilirim. Yani santrforda da mümkün olduğu kadar genç futbolcu alın arkadaşlar. Ama bakın yine söylüyorum. Altyapıdan oyuncu, yüksek yıldızlı oyuncu yetiştirmediyseniz, transfer yapma durumundaysanız, gözlemciden açık arttırmadan transfer yapma durumundaysanız, kanatlar, forvet, hatta bir de buna AMC'yi ekleyelim. Yani hücum bölgesi için genç oyuncu. Ne dedik? Kaleci veya bek kısmı, işte stopper kısmı, işin defans kısmı için biraz daha yaşlı olsun dedik. Biraz daha yaş olarak ileriyi tercih edebilirsiniz dedik aralıklarla. Ama orta saha için kısmen, ama kanatlar, forvet ve forvet arkası kullanıyorsanız, AMC'li bir oyun sistemine de sahipseniz, AMC kullanıyorsanız, burada mümkün olan en genç oyuncuları kullanmaya çalışın arkadaşlar. Diyeceksiniz ki mesela örnek abi mesela benim DLML var, DRMR var gibi. O zaman arkadaşlar en çok hangi mevkide kullanmayı planlıyorsanız kadro mühendisliğinizde,
yapacağınız kadro planlamasında nerede daha fazla kullanmaya çalışıyorsanız o yaş aralığına uygun veya ikisinin orta sentezi bir futbolcu alabilirsiniz. Yani bakın özel yetenekler, beceriler bilmem ne falan filan bunlar ayrı bir konu zaten. Hani şu anda yaş aralığını konuşuyoruz. Yaş aralığını konuşuyoruz. Yani hücumda mümkün olduğu kadar genç, savunmada bir miktar daha yaş ileri olabilir. Ama tabii onun da biraz evvel maksimum sınırını size söyledim. Çok fazla yüksek sınırda almamak kaydıyla bulabildiğiniz oyuncuları transfer edebilirsiniz arkadaşlar. İnşallah bu konumuzda yeni başlayan, bizim hedef kılavuzumuz olan yeni başlayan kardeşlerimiz için de bir kulaklarında bir hoş seda olarak kalmıştır diyelim arkadaşlar. Değerli kardeşlerim, öncelikle tabii bu videoya ele girdiği zaman bayram geçmiş olacak. Tekrar ben geçmiş bayramınızı kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah sağlıkla ve sıhhatle nice bayramlara erişmeyi de nasip ve kısmet olur inşallah hepimiz için arkadaşlar.